Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kurdele askılı bir çanta öreceğim ve her adımını sizinle paylaşacağım. Ben çantaya başlamış bulundum ve gövdesini ördüm. Şimdi size nasıl başlamanız gerektiğini daha küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. Örerken polyester makrome ve mohair ipi birlikte ördüm. Bu şekilde iki ipi birlikte karıştırarak örmeyi tercih ettim. İsterseniz sadece makrome ip kullanabilirsiniz ya da ipiniz hangi çeşitse onunla da örebilirsiniz. Akrilik, koton makrome veya bu şekilde polyester makrome gibi iplerle örülebilir. İşaretleyiciye ihtiyacım var. Bir makas ihtiyacım var. Bir de ipinize uygun olarak tığ tercih etmeniz gerekiyor. 5 milimetrelik tığ kullanacağım. İpiniz daha ince ise veya daha kalınsa ona göre bir tığ tercih edebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Keyifli örgüler dilerim. Size küçük bir örnek üzerinde gösterirken koton makrome kullanacağım. Diğeri polyester makromeydi. Koton makrome daha mat bir duruşa sahip oluyor. Tek farkı bu. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyoruz. Çantanızın tabanı ne kadar olsun isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. Bu model için zincirin bir önemi yok. Ben göz kararı zincir çekiyorum. 11 tane zincir çektim. Çantada 26 tane zincir çekmiştim. Siz de isterseniz 26 tane çekebilirsiniz. Sık iğnelerle çantanın önce tabanını öreceğim. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım ve ikisini birlikte ördüm. İşaretleyiciyi bu ilk ilmeğe takmam gerekiyor. Başlangıç noktasını kaybetmek istemiyorum. Sıra sonuna kadar her ilmekte bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. Kalan son ilmekte 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktada 3 tane sık iğne. Bu şekilde dönüşü sağlamış oldum. Birinci sırada ördüğümüz sık iğnelerin karşısına denk gelen yerlere birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Başlangıç ilmeğimin karşısına denk gelen yer burası. Bu noktada 2 tane yapmam gerekiyor. İlk yaptığımla birlikte 3 tane sık iğne aynı noktada olmuş olacak. 2 tane sık iğneyi yapıyorum. Böylece her uç noktada da 3'er tane sık iğnemiz olmuş oldu. Yeni sıraya geçerken işaretleyiciyi taşıyorum. İşaretleyici yoksa toka veya ip de kullanabilirsiniz. Yeni sıraya başlarken artış yaparak başlayacağım. Yani aynı noktada 2 tane. Birincisi ve ikincisi. Bu 3 tane ilmeğin olduğu noktaya kadar her ilmekte birer tane. Bu noktaya geldiğimde artışlara başlayacağız. Artış noktasına geldim. 1, 2, 3. Her birinin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. İlk artış. İkinci artış.
ve 3. artış. Burada 3 tane olan ilmek 6'ya tamamlanmış oldu. Son 2 ilmeğim kalana kadar her ilmekte bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geldim. İlk artışımı burada yapmıştım. Kalan 2 ilmek üzerinde artışları yapıp sırayı bitiriyorum. Çanta tabanı bu şekilde, daha fazla artış yapmadım. Ama siz isterseniz artışlara devam edebilirsiniz. Aynı daire örme mantığı, bir sonraki sırada bir çift bir tek şeklinde artış yapıyoruz. Bir üst sıraya geçtiğimizde bir çift iki tek şeklinde artışlara devam edebiliriz. Çantanın tabanı istediğiniz genişliğe ulaştıktan sonra hiç artış yapmadan örmeye devam edeceğiz. Sık iğneler yapıyorum. Her ilmekte bir tane sık iğne. Bu noktalara geldiğimde de birer tane sık iğne yapacağım ve başlangıç noktasına kadar devam edeceğim. Başlangıç yerine kadar devam ettim. Yine bir üst sıraya geçerken işaretleyiciyi ilmeğe taşıyorum. Ve tekrardan sık iğnelere devam ediyorum. Ördükçe bu çantanın tabanı bu şekilde çukurlaşmaya başlayacak. Ve gövde kısmını tamamlamış olacağız. Gövdenin uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Ben şimdi diğer çantada ölçüleri vereceğim sizlere. Tekrardan sık iğnelere başlıyoruz. Her ilmekte bir tane ve bu noktaya kadar devam ediyoruz. Ve bunu dediğim gibi istediğiniz sıra boyunca devam edebilirsiniz. Asıl çantanın tabanı bu şekilde. Hemen ölçüsünü veriyorum. Genişlik 25 santim. Boyu ise 18 santim. Başlangıç yerindeki ilmeği çıkarıyorum artık. Çantamın orta noktasını bulmam gerekiyordu ve ben de ilmek sayılarını 2'ye bölerek orta noktasını buldum. 59 tane ilmeğim var. Ön ve arkada 29'ar tane ilmeğim olmuş oluyor. Ve 15. noktalara işaretleyici koydum. İsterseniz mezurayla ölçüp orta noktayı direkt bulabilirsiniz ya da ilmekleri sayıp kendi çantanızın ilmeğine göre orta noktasını ayarlayabilirsiniz. Şimdi askı kısmına geçmeden önce bu çantaya şu şekilde oyuntu vermek istiyorum. Önce bu tarafı öreceğiz, daha sonra bu tarafı. İşaretleyicimin olduğu noktadan birkaç ilmek önceye kadar aynı şekilde örüyorum. Her ilmekte bir tane sık iğne. İşaretleyiciden önce 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Çantanızın açıklığı ne kadar olsun isterseniz o kadar ilmek bırakabilirsiniz. Şimdi eksiltme yapmam gerekiyor. İlmek çıkardım. Tığımda duruyor. Tekrar yanındaki ilmekten ilmek çıkardım. 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Eksiltme yapmış oldum. Bir zincir,
Örgüyü çevirdim. Sık iğnelere devam edeceğim. Diğer işaretleyici noktasından önce 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek kalana kadar örmeye devam edeceğim. Yine bu noktaya geldiğimde eksiltme yapmam gerekiyor. O noktaya kadar devam ediyorum. Diğer kısma kadar ördüm. İşaretleyiciden önce 5 tane ilmeğim var. Eksiltme yapıyorum. İlmek çıkardım. Örmüyorum. Tekrar ilmek çıkardım. 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Bir zincir, örgüyü çevirdim. Şimdi diğer noktaya kadar her ilmekte bir tane sık iğne yapacağım. Burada 2 tane ilmeğim kaldığında eksiltme yapmam gerekecek. Diğer tarafa kadar ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı. 1, 2. Bu 2 ilmek üzerinde eksiltme yapıyorum. Anlattığım şekilde ilmekleri çıkardım. Ördüm. Bir zincir. Şimdi diğer tarafa kadar devam edeceğim. Ve yine burada 2 tane ilmeğim kaldığında eksiltme yapmam gerekecek. Bu şekilde aslında askı kısmını da örmüş oluyoruz. Ve askı kalınlığı ne kadar olsun isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Ben birkaç sıra boyunca devam edeceğim. Daha sonra kalan kısımları anlatacağım sizlere. Dokuz tane ilmeğim kalana kadar eksiltmelere devam ettim. Bu şekilde görünüyor. Sadece bir sıra eksiltme olmadan öreceğim. Normalde kalan bu 2 ilmekte eksiltme yapmam gerekiyordu. Yapmıyorum. İkisini de örüyorum. Bundan sonra isterseniz askıyı bu şekilde dümdüz örmeye devam edebilirsiniz. Ben silindir şeklinde örmek istiyorum. O yüzden birleştirme yapacağım. Zincir çekmeden diğer uçtaki ilmeğe batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğe işaretleyici takmak istiyorum. Başlangıç yerini karıştırmak istemediğim için. Bundan sonra her ilmekte yine bir tane öreceğim. Herhangi bir zincir yok ve silindir şeklinde askıyı uzatmaya devam edeceğim. Askı boyu ne kadar olsun isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Bu işlemi yapmak istemezseniz de istediğiniz kalınlığa geldikten sonra dümdüz örmeye devam edebilirsiniz. Başlangıç yerine geldim. İşaretleyiciyi taşıyorum. Bir üst sıraya çıktım, belli olsun istiyorum. Bu ortadaki yere de batıyorum çünkü burası da ilmek. Direkt ortadan da alabilirsiniz ya da direkt ilmeğin içine batabilirsiniz. İkinci sıraya geçmiş oldum. Bu şekilde devam edeceğim. Yine bu noktaya geldiğimde işaretleyicimi bir üst sıraya taşıyacağım.
Askıyı 20 sıra boyunca örmeye devam ettim. Bu şekilde silindir bir askı oldu. Diğer tarafı da ördüğümde orta kısımda bunları birleştireceğim. Artık işaretleyiciyi çıkardım. İpi kesmeden önce 1 veya 2 ilmek kayma dikişi yapıyorum. Bir tane yeterli oldu. Daha sonra dikiş yapacağım için ipimi biraz uzun bırakıp kestim. İpi kestikten sonra düğüm yapmıyorum. Bu şekilde bıraktım. Şimdi diğer tarafı öreceğiz. Şu an görüntüsü de bu şekilde. İpime düğüm yapıyorum. Örerken kırmızı taraftan başlayıp maviye doğru örmüştük ve burada eksiltme yapmıştık. Yine işaretleyiciden önce 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek bırakıyorum. Bu 2 tane ilmekte eksiltme yapacağım. O şekilde eksiltme yaparak başlayacağım. Yani işaretleyiciden sonra 1, 2, 3 tane ilmek kalacak. 4 ve 5. ilmeklerde eksiltme olacak. Buraya sık iğne yapar gibi ilmek çıkararak sabitliyorum. Tekrar yanından ilmek çıkarıyorum ve üçünü örüyorum. Ve diğer kısma kadar örmeye devam ediyorum. Aynı anlattığım gibi diğer noktada da 5 tane ilmek kalana kadar sık iğnelere devam edeceğim. Bir, 2, 3, 4, 5 tane ilmek kaldı. Eksiltmeyi yapıyorum. Bir zincir, örgüyü çevirdim. Diğer tarafta yaptığım her şeyi burada da tekrarlamam gerekiyor. Yine diğer uç noktaya geldiğimde eksiltme yapacağım ve tekrardan bir zincirle örgüyü çevireceğim. 9 tane ilmek kalana kadar eksiltmelere devam edip daha sonra silindir bir şekilde askıyı öreceğim. Eğer siz normal örüyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Ben bu kısmı tamamlayayım. Daha sonra dikiş kısmını yapacağız ve kurdele kısmını yapacağız. Şu an çantamızın da duruşu bu şekilde. İkinci askıyı da örmeyi tamamladım. İğneye ipliğimi geçirdim ve bu şekilde karşılıklı dikiş yapacağım. Dikişi tamamladım ve görüntüsü de bu şekilde. Şimdi kurdele kısmına geçiş yapacağım. Kurdeleyi çantadan ayrı bir yerde öreceğim. Bunu kenara koyuyorum. Yine aynı şekilde 2 tane ipi karıştırıp örmek istiyorum. Zincir çekerek başlıyorum. ...45 tane zincir yaptım. 4 tane kayma dikişi yapıyorum. İlmek çıkardım. İçinden geçirdim. İkincisi.
üçüncü ve dördüncü. 14 tane sık iğne yapıyorum. Sekiz tane kayma dikişi yapıyorum. Tekrardan 14 tane sık iğne. On dört sık iğneden sonra kalan 4 ilmeğe de kayma dikişi yapıyorum. Bir zincir. Görüntüsü bu şekilde olmalı. Her iki uçta kayma dikişi yapıyoruz. Ortada ise 8 tane yine kayma dikişi var. Bu şekilde katlayarak kullanacağımız bir model olacak. Ördükçe zaten daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. İkinci sıraya geçerken bir zincir yapıyoruz. Bu sırada ne yaptıysam aynı şekilde tekrarlayacağım. 4 tane kayma dikişi yapacağım. 14 tane sık iğne, 8 tane kayma dikişi, tekrar 14 tane sık iğne ve 4 tane kayma dikişi ile sırayı bitireceğim. Bir sonraki sıraya başlarken yine bir zincirle başlayıp işlemi tekrarlayacağım. Sadece bu sıradan sonra kayma dikişi yaparken şu şekilde göstereyim. Buradaki ilmeklerin arka kısmına batacağız. Bir zincir. Bakın şu arka kısmına batacağız. Yani aslında orta kısmına batmış olacağız. Batıyorum ortasına. Bakın arka kısmına aldım. Ve o şekilde kayma dikişi yapıyorum. 4 tanesine bu şekilde arkasına batarak kayma dikişi yapacağız. Diğer kayma dikişi yaptığımız yerlerde de aynısını tekrarlayacağız. Sık iğne kısmına geldiğimde normal bir şekilde devam ediyorum. 14 tane sık iğne. On dört sık iğneden sonra yine 8 tane kayma dikişi var ve yine aynısını yapıyorum. Orta kısmına batıyorum. Arka kısmını örüyorum. Kayma dikişi. Size anlattığım şekilde 8 sıra boyunca örmeye devam ettim. İsterseniz daha fazla örebilirsiniz. Burada ipime bir tane düğüm yapıyorum. Ve kesiyorum.
Şimdi bu fiyonk bu şekilde katlanacak. Ve bu orta noktayı bizim dikmemiz gerekecek. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi ben bu orta noktayı karşılıklı bir şekilde dikeceğim. Bu iple dikmesi zor olduğu için daha ince bir iple dikmek istiyorum. Önce şu ipleri gizleyeyim. Daha sonra dikelim. İpleri temizledim. Daha temiz bir görüntüsü oldu. Bu şekilde katlayarak dediğim gibi dikiş yapacağız. Arka tarafa tutturmayacağım. Sadece karşılıklı bir şekilde bunları dikeceğim iki uç kısmı. Dikişi tamamladım. Ters kısımdan bu şekilde düz kısmını çeviriyorum. Görüntüsü böyle. Şimdi tekrardan örmeye devam edeceğiz. Bunun arkasına sanki fiyonkun ipleri sarkıyormuş gibi görünsün istiyorum. O yüzden bir parça daha örmem lazım. Yine zincir çekerek başlayacağım. ...35 tane zincir çektim. Kurdeleyi üzerine koyduğumda bu şekilde kenarlardan birazcık görünecek. İsterseniz bunu daha uzun yapabilirsiniz. Yine orta kısımda benim 8 tane ilmeğim var. 35 ilmekten sonra buradaki zincir zaten sayılmayacağı için 34 tane ilmeğim olmuş olacak. Eğer daha uzun yaptıysanız veya daha kısa yaptıysanız ona göre ortalayabilirsiniz. Ben şimdi ortadaki 8 noktaya kadar sık iğnelere devam ediyorum. ...13 tane sık iğneden sonra 8 tane kayma dikişi yapıyorum. ...8 kayma dikişinden sonra sıra sonuna kadar 13 tane sık iğne. Yeni sıraya başlarken bir tane zincir örgümü çevirdim. Aynı diğer kısımda anlattığım gibi sık iğne olan yerlerde sık iğne, kayma dikişi olan yerlerde kayma dikişi yapacağım. Bu noktaya geldiğimde yine orta kısma batacağım ve sadece arka kısmını öreceğim bu şekilde. Bunu birkaç sıra boyunca devam ettireceğim. Kurdelede 8 sıra örmüştüm hatırlarsanız. Bu şekilde üzerine koyduğumda aynı görünsün istiyorum ama isterseniz daha geniş de yapabilirsiniz elbette. Yine sık iğne ile başlıyorum. Orta kısmına kayma dikiş yapacağım.
Bu parçayı tamamlayayım. Daha sonra kalan kısımları birlikte örelim. Yedi sıra boyunca örmeye devam ettim. Bir zincir, ipimi kesiyorum artık. Fiyonk kısmı buraya geldiğinde arkadan bu şekilde görünecek. Şimdi bu iki parçayı benim dikmem gerekiyor. Yine ince ip kullanarak dikmek istiyorum. Orta kısmını hizalıyorum ve dikişimi yapıyorum. Sadece lastik kısmının olduğu yeri dikeceğim. Yani şu orta kısım lastik kısmı. Sadece o kısmı dikmek istiyorum. Dikişi tamamladım ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bu fiyonkun orta kısmını saracak bir şerit örmemiz lazım. Bunu kenara koyuyorum. Yine iki ip ile birlikte zincir çekmem gerekiyor. Etrafını saracak kadar zincir çekiyorum. ...21 tane zincir yaptım. Kayma dikişiyle sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sadece kayma dikişi yapacağım. Sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekip tekrardan kayma dikişine devam edeceğim. Ve bu şekilde şerit istediğim şekilde büyümüş olacak. Birkaç santim olana kadar bunu devam ettirmek istiyorum. Kayma dikiş yerine sık iğne de yapılabilir. Sıra sonundayım. Bir zincir, örgümü çevirdim ve yine orta kısımlarına batıp kayma dikişiyle devam ediyorum. Dediğim gibi bunu birkaç sıra boyunca devam ettireceğim. Daha sonra çantayı tamamlayacağız. İstediğim genişliğe gelene kadar örmeye devam ettim. Artık tutturma işlemi yapacağız.
Bütün parçaları birbirine birleştireceğiz. Bu parça bu şekilde etrafını saracak kurdelenin. Aynı zamanda çantanın da etrafını sarması gerekecek. Önce şu şekilde kurdeleyi tutturacağım kenar kısımlarını. Daha sonra çantaya tutturacağım. Bu şekilde ortaladım. Ve kenar kısımlarını tutturmak istiyorum. Bu kenarın dikişini tamamladım. Şimdi bu kenarı da aynı şekilde tutturmak istiyorum. İpimi koparmak istemiyorum. O yüzden şu şekilde diğer tarafa kadar yürütüyorum içeriden. Hizaladım. Ve aynı şekilde kenar kısmını tutturuyorum. İki kenarında dikim işlemini yaptım. Bu şekilde görünüyor. Ön kısım burası. Şimdi aynı zamanda çantaya da tutturmam lazım. Yine kenar kısımlarından başlayacağım. Çantanın orta kısmı bu şekilde yerleştiriyorum orta kısmına. İpim burada zaten. Bakıyorum. Bu şekilde çantaya bu parçayı tutturuyorum. Askının orta kısmını da sabitlemek istiyorum. O yüzden diğer tarafa geçerken orta kısmı da dikiyorum.
İki kenarını da tutturdum. Şimdi bu iki ucu alt kısımda birleştireceğim. İpimi burada ben bırakmak istiyorum. O yüzden burada birkaç tane düğüm yapacağım. İpimi keseceğim. İğneme yeni ipliği geçirdim. Şimdi bu iki uç noktayı alt kısımda birleştirmek istiyorum. Önce ipimi sabitleyeceğim. Hiza alıyorum. Dikmeye başlıyorum. Dikişi tamamladım. Böylece çantam bitmiş oldu. Tepeden görüntüsü böyle. Çantamız da bu şekilde. Benim çok içime sindi. Çok şeker bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ne kadar ip kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Polyester makrome ve mohair ipi birlikte kullanmıştım. 300 gram sadece polyester makrome kullandım. 50 gram da mohair ip kullandım. Polyester makromenin 250 gramı 175 metreydi. Siz de alacaksanız ona göre alabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Instagram adresim açıklama kısmında olacak. Detaylı fotoğraflarını paylaşıyor olacağım. Oradan da dilerseniz takip edebilirsiniz. Örecek olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.